Seven Days'te 2023 NBA finallerine hoş geldiniz. Sinan Güler'le birlikteyiz. Sinan, ne haber? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Artık seri 1-1 oldu. 108-111 kazanan Miami oldu. Şimdi aslında ev sahibi avantajını eline geçirdi vesaire detaylar var ama beklenmedik bir sonuç diyebileceğimiz bir maç sonu oldu. Maç sonunda çok bu arada nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anda Denver kazanabilecekken Miami aldı götürdü diyelim. Esasında beklenmedik ama şaşırtmayan bir sonuç oldu bence. Miami'nin bir reaksiyon vereceği belliydi. O reaksiyonu fiziksel olarak ne kadar koruyabileceği önemliydi ve maçın çok kritik bir noktasında ipleri eline aldı. Hep böyle dengede giden bir maçı. Ben onu gördüm yani bu maçın içerisinde ve maçın başından itibaren kendi istediği savunmayı bütün maça dikte edebilecek bir noktada devam ettiler ve yani Denver'ı belli bir noktada da boğdular. Özellikle Jokic'in savunmasından bahsetmek lazım belki, değil mi? Yani hem baskılı savunmada iyilerdi hem de Jokic'te şöyle bir değişiklikte bulundular. Jokic'e yardım getirmek yerine Jokic kendi başına kimle denk gelirse çözsün, yaratıyorsa kendi için yaratsın derdinde ki bu arada Spoelstra'nın da çok güzel maç sonu açıklamasında çok güzel söylediği bir şey var. Yani soru geliyor, soruda şey diyorlar işte Jokic kendi skoru öne çıksın ve daha az başkaları için yaratsın düşüncesi işe yaradı, ne düşünüyorsunuz diye sordular. Yani öyle bir süperstar, NBA'in son 2 senedir en iyi oyuncusuna böyle bir çözüm tek başına çalışacak bir şey değil. Saçmalamayın dedi. Ve plan bu değilmiş yani. Yani plan o ama sadece plan Jokic'i durdurmak veya yavaşlatmak değil. Miami'nin yapması gereken şey en agresif nasıl olunur? Sahaya o 48 dakikaya nasıl yayılırdı ve onu yüksek yüzdeli üçlükle beraber eşleştirdiler sanki. Evet, Jokic bu arada 41 sayıyla sahadan ayrıldı. Evet. Tabii onun hücum performansı önemliydi ama hani oynatma kısmında sıkıntı yaşadılar. Bu sefer üretme sıkıntısını biraz Denver'ın yaşadığını gördük ilk maça nazaran. Özellikle bununla beraber az önce sen söyledin üçlük yüzdesi Miami'nin. Denver'ın da bununla beraber yapmış olduğu savunmadaki savunma aksaklıkları sonucu buraya taşımış oldu herhalde. Yani Jokic'in 4 asisti var. Murray'nin 10 asisti var ama Murray 18 sayı atıyor. Yanlış değilsek 2 üçlüğü var. İkisi de maçın sonunda geliyor. Ve hep böyle bir yakalama çabasının içerisinde zorlama şutların arasında. Denver istediği tempoyu ve ritmi Jokic'in dışındaki insanlar tarafından çok yakalayamıyor. Belki de Denver'ın en farklı yaptığı şeylerden bir tanesi yani Jokic'le uğraşmanın yanında mesela Murray için basketbolu biraz daha zorlaştırmak. Butler enerjisinin çoğunu oraya harcadı. Onu görüyoruz savunma içerisinde. Bir de ilk maçta çok daha az yüzdeli oynadıkları bir ortamda %48'e yakın üçlük ortalaması yüzdesi. Vincent ve Strus'un attığı 8 üçlük maçın kilidi gibi gözüküyor Miami tarafında. Kırılma anını sorayım sana hazır kilitten bahsetmişken. Maçın bir kırılma anı var elbet. Aslında şöyle belki biraz da açmak lazım. Maç kafa kafaya gitmedi. Miami iyi başladı. Sonra Denver uzun bir süre maçı götürdü. Fakat sonunda özellikle son 10 dakika içerisinde Miami üstünlüğü ele geçirdi ki belki maçta 1-2 dakika daha olsa orada tekrar Denver üstünlüğü ele bile alabilirdi. O şut girse zaten berabere bitiyordu son şut. Yani belli bir noktadan sonra kovalamacaya geçtiklerinde Denver için biraz daha zor olmaya başladı ama 2 pozisyon var arka arkaya ki yanlış değilsem ikincisinden sonra mola da geliyor. İlkinde oynadıkları sette Vincent üçlük atıyor. İkinci pozisyonda da Duncan Robinson bomboş turnike atıyor. O 2 pozisyon arka arkaya geldiğinde ilk defa bütün momentum ve ipler aslında Miami'nin eline geçiyor ve ondan sonra pek arkalarına da bakmıyorlar. Peki burada savunma ile ilgili ne söylersin? Özellikle burada hani maç içerisinde de gördük. Denver molada da hani savunmaya dikkat çekti koç. Evet. Hani aynı zamanda işte kendi işlerinde de konuşun, hani adam paylaşın dendi. Fakat hep burada özellikle son bölümde de adam paylaşma yüzünden rakip oyuncuların boş kaldığını gördük. Miami'nin. Yani şeyi de söyleyebilirim. NBA'de diyalog ve konuşma bizim Avrupa'da gördüğümüze göre çok daha yüksek seviyede. Öyle mi? Herkes konuşuyor. Bu maç özelinde bu maç özelinde ve belki de bu pozisyon özelinde olan şey yani aslında pozisyona baktığımızda izlediğimizde 2 tane kısa var. Evet. Konuşması ve karar vermesi çok kolay bir noktada ama onu tam olarak oturtamamışlar ve muhtemelen kendi ritimleri dışında belli şeyler olmaya başladığında aslında alışkanlıklarında da dışında hareket etmeye başlıyorlar. Onu görüyorsun yani net bir şekilde. Bu 2 pozisyon bana bir de şeyi hatırlattı. Hani normal şartlarda Denver'ın Jokic'le tepede oynayan ve pozisyonlara ve reaksiyonlara ona göre karar veren bir noktayı aslında Miami Denver'ı kendi silahıyla vurmuş oldu. Adebayo tepede yaratan ve diğerleri için pozisyon okuyan kişi oldu. Bence o yüzden de önemli. Ve belli bir noktada o hikayeye
Miami için çok daha akıcı bir ortam yarattı. Evet, yine Adebayo demişken kilit eşleşme yine Jokic Adebayo demiştik. Yani 40 dakika Adebayo, 42 dakika Jokic süre alıyor. 2 katı neredeyse sayı atıyor tabii bununla beraber Jokic. 5 asisti var. 11 rebound fazla olanları söylüyorum. Jokic tabii burada aslında 41 sayı çok değerli belki Jokic adına ama Adebayo'da da şunu görüyoruz. Maça noktayı koyan ya da işte kopan periyotlarda, bölümde daha çok kısa bir bölüm zaten. Onun da ciddi anlamda katkısının olduğunu görüyoruz o noktada. Kesinlikle ve hikayede çok önemli. Yani Adebayo 5 asist yapmış, Jokic 4 asist. Yani 5 asisti yaparken genelde o toplar muhtemelen dışarıya çıkıp üçlükle tamamlanıyor. Ve bütün hikayenin içerisinde Adebayo'nun kapanması ve dışarı çıkan hikayede çok daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. Ve ilk maçtan sonra da konuşmuştuk. Miami sokarsa çok daha farklı bir maç. İlk maç 93 sayı atıyorlar. Bugün 111 sayı atıyorlar. Attıkları üçlük farkı da burada nasıl etki ettiğini gösteriyor. Miami'nin her zaman için o devamlılığı sağlayabilmesi için, o momentuma enerji bulabilmeleri için yüzdeli şut atması gerekiyor. Evet. Diğer oyunculardan da buna göre katkı alması gerekiyor. Biraz hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma Miami'de bu dengeyi biraz daha çok gördük ilk maçta. Evet, kesinlikle. Şimdi 35'te 17 üçlük isabeti var. Son maçta ilk maça baktığımızda da ciddi düşük var. Biz maç öncesi konuşmuştuk. 39'da 13, %33 yani ciddi anlamda bir fark var. Bu noktada biraz oyuncular üzerinden belki konuşmak lazım. Sana Kevin Love diyeceğim. İlk maçta hiç süre almadı. Niye oynamadı dedik. Bu maça 5 başladı. Bu maça 5 başladı ve Duncan Robinson da çok ciddi katkı verdi maçın içerisinde. Ve maçın o kilit noktasında iki pozisyonda da kendisini görüyoruz. Ve belli bir noktada zaten seri uzun. Herkesin diri kalması adına herkesin kullanacağı alanlar var ve Kevin Love'ın tecrübesi, Duncan Robinson'ın tecrübesi burada ortaya çıktı. Ben hep diyorum yani böyle belli bir noktada takımlar dönmek zorunda kalıyor. Olan şüphelileri ve kimin ne yaptığını herkesin bildiği, çok da böyle müdahale etmenin gerekmediği ve ekstra enerji alman gereken beşleri dönmen gerekiyor. Miami de bunu çok iyi yaptı. Şimdi bir isim de Denver'dan soracağım. Sonra maçın oyuncusunu soracağım isim vermeden senden alacağım. Jamal Murray'nin de performansını. Gordon'la beraber birlikte değerlendirelim. Murray Gordon performansı. 18 sayı Murray, 12 sayı Gordon. Gordon çok böyle kendi oyununun dışında çıkan bir noktası olmadı diye düşünüyorum. Savunmada da zaten Butler'la itişmeye devam ettiği sürecin içerisinde. Ama Murray asist katkısı çok oldu ama sayıda bir tık geride kaldığı bir maç oldu ve dediğim gibi yani Jimmy Butler'la güreşiyor bütün maç boyunca. Butler bu sefer ona top almadan da ekstradan baskı uyguladığı bir alanın olduğu bir şey oldu ve maçta özellikle ilk periyottan itibaren dikkatimi çeken bir şey de Miami'nin elleri daha çok topa değiyordu savunmada. Evet. Belli bir şekilde hep bir topa temas vardı ve fazladan oyun ritminin dışına çıktı Denver. Onu değerlendirmesi ve yönetmesi biraz daha zor oldu belki de. Maçın sonlarına doğru da Murray artık son çareleri bulmaya çalışırken de normalde bulduğu skora yaklaştığı bir ortam oldu. 2 tane üçlüyü orada da bulduğunda. Maçın oyuncusu. Maçın oyuncusu yani Miami için öne çıkan en önemli oyuncu Vincent tabii. Kattıklarıyla beraber ve attığı 4 üçlük, maça ve takıma kısa boyuyla verdiği enerji, maçın birden fazla olmasa bile katkı, özellikle kırılma anlarında. Kırılma anında birden fazla pozisyonda Jokic'le birebir kaldı savunmada ve arkasında durduğu maçın önemli bir pozisyonunda Jokic'e hücum faul yaptırdı. Bunların hepsini bir paket olarak düşündüğümüzde maçın oyuncusu Vincent. Peki Butler'la ilgili de şöyle biraz daha parantez açalım. Ondan beklenti çok yüksek. 21 sayı. Aslında gerçekten önemli zamanlarda sorumluluk da ciddi anlamda aldı. Tabii. Butler savunmada da keza az önce aktardım. Parantez açalım. Ben biraz yapmış olduğum yorumu. Hemen sana 5'te 2 üçlük, 14'te 5, 2 sayılık isabeti var. Butler'ın 9 asist, 21 sayı, 4 rebound. Yani şimdi Butler'dan böyle bence Miami'ye döndüğünde seri skorer anlamda çok daha farklı maçlar göreceğiz. Butler'ın. Form yakalıyor biraz da değil mi? Yani artık sezon sonu olduğu için form yakalamaktan öte momentumu yöneteceği farklı şeyler bulacaktır. Ama Butler için önemli olan şey bugün maçın odağında Murray'i yavaşlatmak ve takımın doğru pozisyonları bulmasını sağlamak ki maçtan önce söyledi. Takım arkadaşları üçlük kaçırdığında pas vermekle alakalı bir soru gelmiş sanırım. 11 tane kaçırsınlar, 12.'nin pasını da ben vermeye devam edeceğim onları. Çünkü biliyorum sokacaklarını diyor. Onu yapmaya çalıştığı ve onu devam ettirdiği sürece zaten takımın en önemli lideri. Takımı yönetmek için de doğru zamanı, doğru momentumu bulacak. Caldwell Pope diyeceğim. Denver'da kritik hatalar da yaptı. Aslında belki olmaması gereken hatalar. Çok basit hatalar. Yani Miami'nin o momentumu eline geçirmesinde faydalı oldu diyeyim. Negatif anlamda. Maçın istatistiklerinde daha çok gözüküyor. Caldwell Pope'la Kyle Lowry'nin böyle birbirini aslında eşitleyerek elimine olmaları gibi. Ki Kyle Lowry de 2 tane üçlük sokuyor. Hikayede yaratmaya çalıştıkları şeyler hep böyle
üçüncü, dördüncü kişi kim oluyor? Kimler neler yaratıyorlar? Ona önemli hale geliyor. NBA finalleri diye düşündüğümüzde hep böyle hikaye bir ya da iki oyuncunun üzerinde çevrilebiliyor ama NBA finallerine gelen, sezon içerisinde 110. maçını oynamak üzere olan takımları düşündüğümüzde herkesin ne yaptığı çok önemli. Ve her pozisyon çok daha önemli bir hale geliyor. O yüzden de o hataların dönüşü aslında çok kritik bir noktaya varıyor. Evet, şimdi seride durum 1-1 Sinan. Artık Miami'de oynanacak. Evet. Diğer iki mücadele. Tabii biz yine Perşembe ve Cumartesi günü yine yayında olacağız. Detayları konuşacağız. Serinin gidişatıyla ilgili biraz böyle kritik eşiği önemli bir galibiyet de diyeyim. Miami almış oluyor mu? Ev sahibi avantajını aldı. Hani burada Nuggets'ın Denver'ın hani kazanacağına aslında biraz daha sıcak bakıyorduk. Böyle bir galibiyet çok da kolay gözükmüyordu. Evet. Miami'deki 3. ve 4. maça yorumunu alayım. Yani ben Biraz hala 6 maç civarı bir şey düşünüyorum. Serinin Denver'ın 6 maçta biteceğini düşünüyorum bir noktada. Bu oynanan satrancı çok değiştirdi. Orası kesin. 2-0 olsa ve Miami'ye gidiliyor olsa çok daha farklı bir psikolojik denge olacaktı. Ama yani kimsenin kolay vazgeçmediği bir seri izlemek hepimiz için daha keyifli oluyor. Bu noktada Miami'deki maçlar hakkında önden bir şey söylemek farklı ve zor olacaktır. Elbette Denver'ın da bir reaksiyonu olacak ama şu an dediğin gibi ev sahibi avantajını aldığından dolayı Miami bir tık daha rahat. Bakalım sonraki maç nasıl olacak? Her maçın hikayesi biraz farklı gibi. Kesinlikle. Perşembe günü detaylı konuşacağız. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Değerli yorumlar.